Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Öncelikle sesimden dolayı birazcık kusura bakmayın. Değişik geliyor olabilir. Rahatsızdım. Daha yeni iyileşebildim. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İnşallah bugün sizlere en güncel haberleri aktarmaya devam edeceğim diyorum ve kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Türk savunma sanayisinde artık sıradanlaşan bir olaya gideceğiz. Neye gidiyoruz? Mühimmat testine. Bugün Akıncımızdan çifte atış testi geldi. Roketsan üretimi Alpagut akıllı dolanan mühimmat ve Eren mühimmatı Akıncımızdan atılmıştı ve hedefler tam isabetle vuruldu. Şu an atış alanlarına dair görüntüleri izlemektesiniz. Teknik özelliklerine gelecek olduğumuzda Alpagut dolanan mühimmat olarak geçiyor. Operasyonel menzilin 60 kilometreden fazla oldu. Roketsan'ın kendi resmi sitesinde yazmaktaydı. 60 dakikadan fazla havada kalabiliyor. 11 kilogramlık bir harp başlığı taşıyordu. Alpagut termobariğinden tutun zırh delici, parçacık etkili, yani bir sürü harp başlığı vardı. Ağırlığı da yaklaşık 45 kilogramdı. Alpagut'umuz sanmayın ki sadece hava araçlarından atılacak. Aynı zamanda Milgem sınıfı gemiler ve silahlı insansız deniz araçlarımız tarafından da yine Alpagut kullanılacaktı. Hemen devamında ise Eren mühimmatı. Eren mühimmatına ilişkin mesela benim aklımda şunlar kalmıştı. İDEF 2025'te tanıtılan Eren mühimmatına ilişkin Murat II. Roketsan Genel Müdürü diyordu ki Eren o kadar önemli bir mühimmat ki Eren'le silahlı insansız hava aracından Eren mühimmatına atıp başka bir silahlı insansız hava aracını vurabileceksiniz diyordu. 100 kilometreden fazla menzilinin olduğu tahmin edilmekte Eren mühimmatının. Yine aynı şekilde karadan, havadan, denizden fırlatılabilecek. Yani helikopterden tutun SİHA, kara araçları, yer konuşu sistemler, deniz platformları, hepsinden Eren mühimmatı atılacaktı. Kıymetli dostlar, özellikle de bugün gerçekleştirilen dolanan mühimmat testleri oldukça önemliydi. Dolanan mühimmatlar niye önemli diyorum? Bunların hepsi maliyeti etkin sistemler. Eren ve Alpagut, tabiri caizse özellikle de Eren mesela aslında mini bir seyir füzesi. Bunu da diyebiliriz. Seyir füzesinin yapmış olduğu çoğu şeyi, çoğu beceriyi kendisi gerçekleştirebiliyor ve çok düşük maliyetlerle, özellikle savaş sahasında günümüzün harp koşullarına baktığımızda neydi olay? Üretilebilmesi kolay ve ucuz olan ürünlerle pahalı ve stratejik ürünleri yok edebilmek. İşte bu Eren ve Alpagut testi özellikle de Türk savunma sanayisinin günümüzün harp koşullarına uyması açısından oldukça önemliydi. Hemen devamında dün de mesela Akıncı'dan LGK-82 atışı yapıldı. Aselsan imzası ve Aslan imzasıyla. Şimdi şuna geleceğim. Türk savunma sanayisinin hızına yetişmek istiyorsanız, yani Toprak Rozgatlıoğlu bile olsanız imkansız. O kadar normal bir hal aldı ki, yani arabanın lastiğini değiştirir gibi insan hava araçlarımızdaki mühimmatları değiştiriyoruz her gün. Farklı testler. Ben özellikle de lastik mevzusuna çok benzetirim. Yani her lastik her yere gitmez değil mi? Arazi koşullarındaysanız daha böyle dağlık alana uygun lastik takarsınız. İşte bu mühimmat testleri de aslında buna geliyor. Yani savaş alanında neyle karşılaşacağımız belli olmayacak. Bundan dolayı her şarta, her ihtimale karşın Türk savunma sanayisi kendi elindeki mühimmatları kendi yerli ve milli sistemleriyle test ediyor. Yani elden alsaydık şu mühimmatları kıymetli dostlar, sadece belki de örnek veriyorum Alpagut'u almak için başka bir ülkenin bilmem işte savunma sanayi icra komisyonundan çıkacak kararlar beklenecek. Dışişleri Bakanlığı onay verecek, cart curt derken en basitinden şu Alpagut, Eren'i bile almak için 2 sene beklerdik sırada. Ama daha mesela 2 hafta, 3 hafta önce Murat II. Dedi ki Eren'in testlerinde son aşamadayız dedi. 3 hafta sonra Eren hazır bir şekilde bugün atıldı yani. Mevzuyu düşünebiliyor musunuz o hızlılığı? İşte bunların hepsi bizim kendi mühendislerimizin imzasıyla bu ürünler üretildiğinden dolayı. Bunun altını çizmek isterim diyorum ve kıymetli dostlar, devamında hep birlikte bir ikinci konu başlığımızda Yunanistan'a gireceğiz. Özellikle de Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde Kızıl Elmas seri üretime girdi açıklaması sonrasında Yunan kamuoyu ve Yunan basınında büyük bir hüsran mevcut. Nasıl bir hüsran? Mesela Yunan basınından Pentapostagma bugün diyor ki görünen o ki 2026 yılı Yunanistan için çok ama çok zor geçecek diyor. Detaylar bir karşımıza gelsin. Pentapostagma diyor ki
Türkiye, Ukrayna'nın AL-322F motoruyla Kızıl Elma insansız hava aracının seri üretimine başladı. Yunanistan için 2026 zor bir yıl olacak diyordu. Haberinin devamında Türkiye'nin seri olarak artık Kızıl Elma'nın üretimine başladığından bahsetmekteydi. Ukrayna'dan alınan AL-322F motorunun süpersonik hızlara ve yüksek manevra kabiliyetlerine ulaşabildiğinden bahsediyordu. Devamında da Türk savunma sanayisi Ukrayna ile çok iyi geçiniyor diyordu. Burada artık kendi hükümetlerine artık bazı göndermeler yapıyorlardı. Diyorduk mesela işte Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Türkler Ukrayna'ya Bayraktar TB2'leri verdi. Türklerin planı o kadar derin ve sinsiydi ki gittiler şu an belki de dünyanın en kritik savunma sanayi ürünlerinden olan Kızıl Elma'ya motoru da Ukrayna'dan alıyorlar. Hatta Ukraynalılarla araları o kadar iyi ki Ukraynalıların motorlarını isteklerine göre modifiye dahi edebiliyorlar demekteydi. Haberin son kısmında da Yunanistan açısından Kızıl Elma'nın seri üretime girmesi neyi ifade ediyor sorusunu cevaplamışlardı. Diyordu ki Yunanistan açısından Kızıl Elma'nın seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimi Türkiye'nin saldırganlığıyla başa çıkmada ek bir baş ağrısı yaratacak ve Yunanistan'ın kendi demir kubbesini mümkün olan en kısa sürede üretmesini daha da zorunlu hale getirecektir diye Pentapost takma haberini sonlandırmıştı. Ama var ya şunu belirteyim kıymetli dostlar. Hani bunun 3 sene öncesine gittiğimizde biz zaten bu mevzuların, bu senaryonun yaşanacağını az buçuk biliyorduk. Bayraktar TB2'lerin ilk Ukrayna'ya gönderili sürecinden falan bahsediyorum. Hani demiştik ya o dönemde bazı kesimler şey diyordu işte ne gerek vardı tarafsız kalsaydık. Şimdi Ruslarla papaz olacağız. Niye TB2'leri gönderdik ve işin garibi de TB2'ler ilk gittiği zamanlar ben hatırlıyorum baya hani başkent Kiev'i savunuyordu. Hatta biz şey zannetmiştik. Allah Karabağ'da, Libya'da olan şeyler bu sefer Ukrayna'da yaşanacak zannetmiştik. Daha sonrasında Bayraktar TB2'ler gözlem amacıyla birazcık geri plana atıldı. Bunun arkasında tabii belli başlı iddialar da var. Türkiye'nin özel ricalarının bulunduğu. Çünkü niye? Rusya her Bayraktar TB2 operasyonundan sonra yani kendi içinde Türkiye'ye karşı bir gruplanmaya başlıyordu. Özellikle de bazı milletvekilleri Türkiye'ye karşın bazı yaptırımların alınması gerektiğini falan söylüyordu. Ben hatırlıyorum o haberleri. Daha sonrasında Bayraktar TB2'ler gözetleme amacıyla kullanılıyordu. Yani imha oldu falan filan böyle bir şey yok. Ama kıymetli dostlar hani bu süreçte biz bayraktarlar onlara verdik. Motorları da bize verecekler. İşte Kızıl Elma'da, Akıncı'da Ukrayna motorlarını kullanacağız demiştik. Bugüne geldiğimizde sahadaki gerçeklikler diyor ki evet Türkiye'nin planları takır takır işlemiş. Ben söylemiyorum. Uygulamaya baktığımızda zaten herkes görebilir. Devamında kıymetli dostlar işin zor kısmını nasıl hallettik? Zor kısmından kastım Rusya'yı nasıl gönülledik? Ukrayna'yı nasıl motorları bize vermeye teşvik ettik? Yani düşünebiliyor musunuz? Bu terazi o kadar hassas bir terazi ki hem Rusya ile aran iyi olacak hem de Ukrayna sana motorları verecek. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte burada diplomasi başarısı. Evet gerçekten Türk savunma sanayisi aldı başını gitti. Maşallah Rabbim nazardan esirgesin ama Türk dış politikası, Türk diplomasisi de Türk savunma sanayisinin gerisinde kalmadı. Ondan dolayıdır ki bu gelişmeleri şu an görmekteyiz. Yunanlılar da kendi içerisinde şey diyor işte her hafta Zelenski Yunanistan'a baskı yapıyor. Ne baskısı? Ver o elindeki S-300'leri işte ver elindeki o Rusya'dan kalan eski hava savunma sistemlerini ben diyor işte Ukrayna'da Kursk'ta kullanacağım diyor. Her seferinde de Yunanlılar Avrupa Birliği ve Ukrayna'yı incitmeden, ağababaları Amerika ile ters düşmeden sürekli reddediyor. Hava savunma sistemlerini vermiyor. Yunanlılar da diyor ki Türkler diyor gittiler diyor win-win bir ticaret yaptılar. SİHA'ları al, motorları ver. Biz diyor hava savunma sistemlerini versek bile Ukrayna diyor bize motorları bile vermez diyor. Sözde diyor biz diyor Ukraynalılarla Türklerden daha yakındık önceden diyor. Bu da kendilerine bir eleştiriydi. Akabinde kıymetli dostlar dün uluslararası basına bomba gibi bir haber düştü. Neydi o haber? İspanya Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı planladığı F-35'leri almaktan vazgeçti. Bu haberleri hepiniz gördünüz ama akıllara aslında tek bir şey de geldi. İspanya ile şu anki mevcut ilişkilerimizi anlatmama gerek yok. Geçtiğimiz günlerde işte Airbus, TUSAŞ arasındaki işbirlikleri, Hürjet'in İspanyol Hava Kuvvetleri'nde eğitim amacıyla kullanabilmesi falan. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Devamında uçak gemisinde de yine İspanya ile beraber çalışacağımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde söylemişti. Tabii böyle gelişmeler yaşanıp hemen yakın bir vadede İspanya ben F-35 istemiyorum almayacağım arkadaş deyince hepimizin aklına o soru işareti geldi. İspanyollar acaba
Kaan projesinde de bir ortaklığa gider mi bizle? Valla şu anki mevzuyu anlatayım. Şimdi kıymetli dostlar, İspanyollar F-35 almayı istemediklerini duyurdu geçtiğimiz günlerde ama şu an öncelikli olarak İspanyolların resmi açıklamalarına bakacak olduğumuzda iki farklı seçeneği varmış. İlk seçenekleri 4,5. nesil Eurofighter Typhoon'a talipler. Eurofighter'la gideceğiz işte, açığı kapatacağız, F-35'ten doğan açığı diyorlar. Devamında da bir de hani FCAS projesi vardı ya, Fransa ve Almanya'nın kendi arasında bir türlü anlaşamayıp yapmış oldukları Avrupa Birliği'nin sözde işte savaş uçağı projesi vardı ya. Ya da diyorlar işte biz FCAS projesine gireceğiz. Fakat şimdi uygulamaya baktığımızda Eurofighter Typhoon'larla F-35 teknik anlamda bir mi? F-35'in tüm sıkıntıları bir kenara koyup Eurofighter'lar F-35'in gerisindedir değil mi zaten? Konu uzmanları da bunu söyler. FCAS projesi. FCAS projesi ben size diyeyim sonunu. Hani hatırlar mısınız? Bunların bir Eurodrone projesi vardı. Yani bizim Aksungur'dan çakma bir şey yapacaklardı. Gittiler müzeye kaldırdılar geçtiğimiz yıllarda. Beceremediler ya. İşte Avrupa Birliği'nin FCAS projesinden hayır gelmez İspanya'ya. Devamında Eurofighter'lar da bir yere kadar işini görür. Çünkü niye? Mesela biz Eurofighter'lara talibiz ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz sadece geçiş süreci için Eurofighter alacağız. Yani biz gidip de 150 tane Eurofighter'a hava kuvvetlerimizin altına sermeyeceğiz. Biz ne diyoruz? Biz 2028-2032 yıllarına kadar işte biz zaten Kaan'ı yapacağız. O vakte kadar bari hava kuvvetlerimizin eksikleri giderilsin diyoruz. Ama İspanyollar 5. nesil ihtiyacını yani Eurofighter'dan karşılayamaz. Doğal olarak bu denklemler çözüldüğünde tak 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 karşımıza İspanyollar neden milli muharip uçak Kaan için TUSAŞ'ın kapısını tekrardan çalmasın. Tekrardan diyorum çünkü Hürjet'te zaten yakın bir işbirliği var. Bana kalırsa önümüzdeki süreçlerde İspanyollar Kaan projesine daha da ilgili bir şekilde yani gözlerini dikecekler. İspanyolların bu projeye girmesini ister misiniz? Ortak üretim destekler misiniz? Kaan'da mesela yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve hemen devamında şimdi kıymetli dostlar, Suriye'de de çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün mesela Milli Savunma Bakanlığımız haftalık basın değerlendirme toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin yine kararlılığından taviz vermedi. Milli Savunma Bakanlığımız hiçbir şekilde Suriye'de oldu bittiye izin verilmeyecek. YPG, SDG her şartta, her koşulda Suriye'ye bağlanacak. Suriye ordusuna entegre olacak, silahlar bırakılacak diyordu. Şimdi devamında da kıymetli dostlar, Suriye'de tabi askeri faaliyetler bir yana, inşa faaliyetleri de, sivil inşa faaliyetleri de tam gaz devam ediyor. Şu an karşınızda 5 Aralık 2019 tarihli bir Anadolu Ajansı haberini görmektesiniz. Haberde ne yazıyor? İranlı şirketler Suriye'nin altyapısını yenileme projelerinde yer alacak. Devamında da tabi İran'da keyifler yerinde. Niye? Çünkü Esad'a vermiş oldukları destekten meyvelerini alıyorlar. İran ve Esad yönetimi yüzünden hiçbir şekilde Suriye'de ne barış, ne sakinlik, ne huzur kalmamış. Kısacası mazlum Suriye halkının içinden geçiyorlar. Mezhepçilik politikalarıyla Suriye'de bir türlü barışı sağlattırmıyorlardı değil mi bu ikili? Günümüze geldiğimizde ne mi oldu? Hani İran Suriye'de sözde işte kendi şirketleri vasıtasıyla altyapıları düzeltecekti ya. İran şu an nerede bilinmez ama bugüne geldiğimizde kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere Türk şirketleri belki de Suriye'deki inşa pastasındaki en büyük dilimi alarak Şam'a mesela 4 milyar dolarlık bir havalimanı projesi diyebilirsiniz. Para nereden gelecek? Tabii ki Türkiye'de de desteği var ama mesela Katar'dan gelecek paralarla birlikte Suriye'deki altyapı Türk firmalarının deneyimiyle tekrardan inşa edilecek. Aslında tekrardan demeyeyim, hiç yoktu. Öyle bir havalimanı yapılacak ki gerçekten de dünya standartlarının ötesinde. Bir dakika, İran ihaleleri alacaktı güya Suriye'de. Yaklaşık 400 milyar dolarlık bir ihale pastası görüyorlardı 2019 yılında. Esad'la araları iyi ya. Bize diyor işte Suriye petrolünü gelecek şey yapacak. Bize para olarak akıtacak. İran'ın kafa buydu. Bugün ne oldu? İran neyi aldı? İhale mi aldı İran? Yok. Bambaşka bir şeyler aldı. İşte Şam'a metrolar, devamında çok farklı konutlar, bayi destekleyecek, Suudlar destekleyecek. Kısacası Arap ülkelerinin paralarıyla Türkiye teknik becerisiyle iş yapacak. Aklıma da şu geldi. Şimdi konusu açılmışken para mevzusu, petrol mevzusu, sonuçta bir ülkenin inşasından bahsediyoruz değil mi? Ne gerekli? Para gerekli. Ya bakmayın siz. Suriye
kendi parasıyla bile zaten bu inşaları yapardı. Suriye dediğimiz topraklar yani petrol cenneti. Dünya bir haber gördüm. Suriye'de işte kurtarılan bölgelerde adamlar su bulmak için su kuyusu açmışlar. Su kuyusundan petrol fışkırıyor. Düşünebilir misiniz? Yani ne kadar inmişlerdir? En baba hadi 120-150 insinler değil mi? 150 metre. 150 metre adamlardan petrol çıkıyor. Normal şartlarda Suriye zaten kendi inşasını kendi maddi bütçesiyle yapacak bir ülkeydi. Ama işte bu İran örneğini bilerek verdim. O İranlılar, o Ruslar, o bölgedeki özellikle de gizli kapaklı iş yürüten Arap ülkeleri, bunların hepsinin sebebi aslında onlardı. Bir de işin bir başka komik tarafı var. Biz geçtiğimiz günlerde ne haberini aktardık sizlere? İşte Kilis üzerinden Halep'e doğalgaz gönderilecek. Kimin doğalgazı? Azerbaycan'ın. Diyebilirsiniz ula Kaan, bu adamlar işte Suriye yani yeraltı kaynaklarıyla zengin bir ülke değil mi? Öyle işte değil mi? Kafanız almıyor. Yani hiç aklınıza gelir miydi? Halep'teki enerji ihtiyacı Azerbaycan tarafından karşılanacak. Bu ne işte? Bu oradaki bunca zamandır zulmeden devletler sayesinde. Başta İran ve Rusya. ABD'nin de parmağı var YPG PKK'dan dolayı. Yani kıymetli dostlar, bir ülke bu hale dahi düşebiliyor. YPG PKK'nın elinden o petrol kaynakları, o değeri zorlar, rakkalar alınsın. Siz görün bakalım. Yani belki de Kilis'ten geçen doğalgazın 10 katı, 15 katı zaten Suriye'nin kendi sahasından çıkar ve kendi ihtiyaçlarını görürler. İnşallah o günlerde gelecek. Biz geçmişiz komisyonumuzdan. Yani Kilis'ten geçen doğalgazdan Azerbaycan ne kadar kazanıyor, Türkiye ne kadar kazanıyor baktığımız zaman. Pek de bir para kazanmıyoruz zaten. Yani maliyetine belki de. Niye? Halep'te yaşayan özellikle Türkmen kardeşlerimiz gördük hepimiz yani. Oranın yani Azerbaycan'daki Türk'ten veyahut da Iğdır'daki Türk'ten hiçbir farkı yok. Orada kardeşlerimizin maksat işi görülsün. Ayrıca mesela oraya organize sanayi bölgeleri de açılacak Halep'e. Halep'teki organize sanayi bölgelerinin ihtiyaçları da, ham madde ihtiyaçları da tamamıyla Türkiye tarafından karşılanacak. Bunlar önemli. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte ayağa kalkmazsak, diri olmazsak, sıkı sıkıya birbirimize sarılmazsak akbabalar hazırda. Akbabalar mesela güneyde. Ama inşallah o işte çözeceğiz. Palmyra üssü, T-4 üssü, hava savunma sistemleri, Turkish Air Force. Hazır olun. Güzel gelişmeler de yolda. Türk üsleri geliyor. İnşallah kısa bir vadede onun haberini de, onun müjdesini de sizlere yaparız diyorum ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Kusura bakmayın, vallahi birazcık rahatsızdım sesimden dolayı. Hakkınızı helal edin diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.